Eşref rüyadan nefes kesen bir fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Kadir ve Hıdır konuşmasında ne sonuç çıkacak? Muhbirin kim olduğunu bulan Irmak Eşref'e ne anlatacak? Gösterilen fragmandaki büyük ters köşe ne? Nisan kendini ele mi veriyor? Gerçeklerle yüzleşen Eşref ne yapacak? Nisan Dinçer'in kim olduğunu Eşref'e söyleyecek mi? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Eşref Rüya'yı heyecanla ve severek izleyenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Öncelikle aksiyonun bol olduğu bir bölüm izledik. Eşref Rüya reytinglerde dizi kategorisinde birinciliği elden bırakmadı ve zirvenin tek sahibi oldu. Yeni bölümde herkesi şaşırtan gelişmeler var. İlk olarak Eşref ile başlayalım. Eşref yetimlerin başına geçerek eski gücüne fazlasıyla kavuştu. Bu sırada günlerdir beklenen ihtiyar Eşref'e hamlesini yaptı ve onları kaçırdı. Eşref ekibiyle birlikte sağ salim kurtuldu. Yeni bölümde Eşref yaşanan bu olaylardan dolayı Nisan'ı kaybetmekten çok korktuğu için ona daha da yakınlaşıyor. Kafasında tamamen bir aile kurma isteğiyle Nisan'ı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Nisan tarafında işler yolunda gitmiyor. Nisan savcı ile buluşup Dinçer'i sonunda çözdü. Fırat Koral isimli kişi Dinçer'di. Nisan Eşref'in katil olduğunu hatırladı ancak çiftlik evinde neler yaşandığı ile ilgili pek fazla bir şey hatırlamıyor. İşte yeni bölümde parçaları birleştiren Nisan her şeyi hatırlamaya başlayacak ve böylelikle rüya olduğunu anlayacak. Heyecanın tavan yapacağı yeni bölümde muhbir konusu patlak verecek. Fragmanda şahsen ben çok büyük bir ters köşe olduğunu düşünüyorum. Fragmanda Irmak Eşref'e muhbirin kim olduğunu buldum, bundan hiç hoşlanmayacaksın, birazdan gelecek kendi gözlerinle göreceksin dediği sırada Nisan içeri giriyor. İşte ters köşe burada başlıyor. Irmak'ın muhbir olarak bahsettiği kişi kesinlikle Nisan değil, çok yüksek ihtimalle Hafize Ana'nın torunu Saliha. Çünkü Irmak bütün yaşadıkları olayın hemen duyulmasına çok şaşırıyordu ve Saliha'yı takip ediyordu. İşte yeni bölümde Saliha yakalanıyor ve muhbirlik yapanın Saliha olduğu ortaya çıkıyor. Saliha savcı ile işbirliği yaptığını itiraf ediyor. Olaylara şahit olan Nisan'da fragmanda görüldüğü gibi savcıyı arayarak haber veriyor. Eşref'in ihaneti affetmem dediği fragmanda Nisan'ın da merhametinde mi yok dediği sahne tamamen Saliha'nın açığa çıkmasıyla alakalı bir durum. Böylelikle Nisan'da bölümlerdir süren muhbir olayından kendini sıyırmış oluyor. Nisan'ın aklanmasıyla birlikte Eşref rahat bir nefes alıyor. Saliha yüzünden aralarında tartışma çıkıyor. Gözü dönmüş katil miyim ben diyen Eşref'e Nisan değil misin diyerek heyecan yaratıyor. Ancak Nisan Dinçer'in yani Fırat'ın asıl amacının ne olduğunu çözmeden Eşref'e hiçbir şey anlatmayacak. Öte yandan onları bekleyen büyük tehlike var Kadir. Kadir babasının Hıdır olmasına sevinmemiş gibi görünse de aslında yetimliği dibine kadar yaşadığı için belli edemedi. Şahsen ben son bölümde Kadir ve Kenan'a çok üzüldüm. İşte içindeki bu acı ve intikam duygusuyla yine atağa geçecek olan Kadir tüm dengeleri değiştirecek. İhtiyar ile ortaklığına devam edecek olan Kadir babası Hıdır'a yeni bölümde resti çekiyor. Hıdır ise Eşref ve Kadir arasında kalıp artık ne yapacağını şaşırıyor. İşte Hıdır'ın hamleleri Kadir'in tüm planlarını alt üst etmeye yönelik olacak. Çünkü ilk olarak Kadir'in annesinin katilinin ihtiyar olduğunu Kadir'e söyleyerek aslında ihtiyara karşı bir kin gütmesini sağlamak istedi. Fragmanda bunu başardığını görüyoruz. Ancak burada da bir ters köşe izleyebiliriz. Kadir babası Hıdır'ın kendinden çok Eşref'i koruduğunu ve ona zarar gelmemesi için uğraştığını gördü. İşte Kadir Hıdır'ı kendine ikna ederek ihtiyara düşmanmış gibi davranabilir. Buradaki amacı Eşref'i yine içeriden bitirmek ve yetimlerin başına geçmek. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Asıl şaşırtan olay Çiğdem cephesinde olacak. Şahsen Çiğdem'in her olayın ortasında olmasından ben çok sıkıldım. İstanbul'da başka olaylar yokmuş gibi her şeye Çiğdem'in koşturması ve olayların merkezinde olması sıkıcı bir hal almaya başladı. Savcı annesini takip eden ve dinleme cihazı yerleştiren Çiğdem Nisan'la buluşmalarını gördü. Nisan'ın olayları hatırlamasıyla birlikte Çiğdem şok oldu. Çiğdem Nisan rüya olduğunu anlayacak diyerek aslında yeni bölümler için bize spoiler vermiş oldu. İşte Dinçer ve Nisan arasındaki bağlantıyı da bu şekilde çözen Çiğdem eline çok büyük bir koz geçirmiş oldu. Yeni bölümde bu kozu Dinçer'e ve Nisan'a karşı kesinlikle kullanacak. Özellikle hemen Dinçer'e bunu söyleyecek. Dinçer açığa çıktığını ve savcının peşinde olduğunu anlayınca harekete geçecek. Eşref'i bitirmek için planlar kuracak ve Dinçer'in kurduğu planlar sonrasında Eşref hapise girecek. İşte Nisan tüm olayları çözdüğü zaman da Eşref'i ziyarete gidecek ve artık rüya konusu tamamen çözülecek.
İlerleyen bölümlerde Eşref Nisan'ın rüya olduğunu öğrenecek ve rüyasına kavuşacak. Böylelikle Dinçer'in fişi çekilmiş olacak. Çünkü Dinçer'in yeni sezonda olmayacağı çok yüksek bir ihtimal. Yeni bölümde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Eşref Rüya ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi yazarsanız hepsini tek tek okuyorum. İçtenlikle cevaplayacağım. Yeni videoda görüşürüz.